Şu anda baktığınız haritada renklerin anlık değişimi size de burada neler oluyor sorusunu sordurdu mu? Evet, belki de içerisinde bulunduğumuz coğrafyadan kilometrelerce ötedeki İsviçre'de kahvesini yudumlarken sosyal medya içeriği kaydıran insanlar bu soruyu sormamış olabilir. Fakat yüzyıllar boyunca büyük dünya güçlerinin egemen olduğu Orta Doğu'da herkes gözlerini bir anda Suriye'deki gelişmelere çevirdi. Senelerdir büyük ölçekte kıvılcımların ateşlenmediği ülke sürpriz olaylara sahne oluyordu. Haritada renklerin çarpıcı değişimlerden geçmesi yalnızca 3 gün sürmüştü. Peki neler oluyordu? Tarihi geri saralım ve olayların başlamak üzere olduğu 27 Kasım'a dönelim. Ülkenin kaderinin yeniden belirlendiği ilk 72 saat oldukça kritik. Rejim karşıtı Heyetut Tahrir Şam yani Şam'ın Kurtuluşu Heyeti öncülüğündeki Suriyeli muhalif gruplar, Esad, Hizbullah ve İran milislerinin kontrolündeki Halep'in batısına ve İdlib'in doğusuna taarruz başlattı. Suriye Milli Ordusu'ndan gruplar da bu taarruza dahil oldu. Operasyonun ismi ise saldırganlığın caydırılması olarak seçilmişti. Ki bunun bir önemi var. Kimin saldırganlığı ve neyi caydırmak sorusu akıllara geliyor. Rusya ve İran'ın desteğini arkasına alan Esad rejimi, muhaliflerin bölgelerine aylardır gelişigüzel bir şekilde topçu ve hava saldırıları düzenliyordu. Örneğin Ekim ayında 400'den fazla hava ve top saldırısı gerçekleşmişti. Taraflar arasında yapılan anlaşma uyarınca bunlar büyük ihlallerdi. Çatışmaların başladığı günün hemen 1 veya 2 gün öncesinde Esad rejimi bu kez İdlib'de Kur'an-ı Kerim derslerinin verildiği bir medreseyi bombalamıştı. Belki de bu saldırı bardağı taşıran son olay oldu. Olası çatışmaların yeniden alevlenmesi her zaman ihtimal dahilindeydi. Rejim de durumun farkındaydı. Ekim ayında muhaliflerle olan cephe hattına ek askeri takviye birlikler göndermişti. Muhalifler de halihazırda bir süredir askeri hazırlık içerisindeydi. Hem Heyet Tahrir Şam ve İdlibli Özgür Suriye Ordusu birimleri hem de Suriye Milli Ordusu bu operasyonlara yaklaşık olarak 6 aydır hazırlanıyorlar. Zaten geçtiğimiz aylarda Halep'e yönelik bir operasyon olacağı hem İdlib bölgesinden hem de Suriye Milli Ordusu'nun medya araçları üzerinden ifade edilmişti ve bazı komutanlar da bu yönde açıklamalar yapmıştı. Bu açıdan baktığımızda aslında karşımızdaki tablo dünden bugüne gelişen bir tablo değil. Yaklaşık olarak 2-2,5 senedir Suriyeli muhalifler hem İdlib'dekiler hem de Suriye Milli Ordusu düzenli ordu sistemine geçmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Hem İdlib'de hem Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki Azez kentinde, Afrin kentinde açılan askeri akademiler iki devlet dışı unsurun da düzenli ordu simülasyonuna geçtiğini ve bu şekilde koordineli saldırılar yapabilme yeteneklerini geliştirdiklerini gösteriyor. Askeri Operasyon Odası'ndan Komutan Hasan Abdülgani, saldırılar başlamadan 4-5 gün önce rejimin askeri yığınağının farkında olduklarını açıklamıştı. Muhaliflerin askeri hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu belirtmişti. İşte tüm bunlar çatışmaların habercisiydi. Muhalifler saldırganlığı caydırmaya hazırdılar. Şartlar da buna uygundu. Böylece operasyon başlamış oldu. Peki bu operasyonun içinde tam olarak hangi gruplar var? Çok sayıda oluşum var ancak bazılarına değinebiliriz. HTŞ, Ahrar-ı Suriye Milli Ordusu, Nurettin Zengi Hareketi, Türkistan İslam Partisi, Sultan Murat Tümeni, Ceyşul İzze, Kuzey Fırtına Tugayı ve Ecnadül Kafkas olarak bilinen Kafkasya'nın askerleri. Taarruz devam ederken Halep merkeze açılan batıdaki köyler tek tek muhalif güçlerin eline geçiyordu. İlk 24 saatte 20'den fazla köy ve nokta alınmıştı. Domino taşı etkisiyle bu ilerleyiş Esad rejimi hatlarının hızla çözülmesine ve yeni stratejik bölgelerin ele geçirilmesine zemin hazırladı. Zaten son operasyonda bize hem gece görüşü birlikleri hem koordinasyon, intikal ve lojistiğin aksamadan devam etmesi ve ele geçirilen yerlerin hızla güvenlikleştirilmesi açısından bu hazırlığın çok uzun süredir devam ettiğini gösteriyor. Diğer bir açıdan baktığımızda askeri olarak savaşçı sayısında hiçbir problem yaşamamaları ve bizim aldığımız bilgilere göre hem Suriye Milli Ordusu'nun hem de İdlib'li muhaliflerin yaklaşık olarak güçlerinin sadece 1/4'unu kullanmış olduğu olması çok dikkat çekicidir. Bu açıdan organizasyon yeteneklerini geliştirmiş, teknik ilerlemeler sağlamış ve disiplini kurabilmiş olan iki farklı muhalif grubun çok uzun süredir yaptığı hazırlıklar, yaklaşık 2 seneyi bulan yaptığı hazırlıkların Halep operasyonunda ve Kuveyris, Elbap bölgesi ve Tel Rifat operasyonunda meyvelerini verdiğini görüyoruz. Saldırılar sırasında Esad ve İran milislerinin kaçtığı anlar gündem olmuştu. Rejimin sahada yoğun tempolu saldırıya karşı koyacak takati yoktu. Bu açığın farkında olan muhalifler aynı gün Halep merkezinin 1 kilometre yakınına kadar olan tüm noktaları kontrol altına aldı. Uygulanan askeri strateji rejimin takviye yapmasını engelliyordu.
Örneğin 29 Kasım'da Laskiye'yi Halep'e bağlayan M4 ve Halep'i Şam'a bağlayan M5 yollarının kesiştiği Serakip alınmıştı. Böylece Esad ve İran milislerinin daha fazla askeri sevkiyat yapması engellendi. Suriyeli muhaliflerin sahada bu kadar hızlı ilerlemeleri bizim için beklenmedik bir durum olsa bile anlaşılan o ki Suriyeli muhalifler lojistik ve intikal hatlarını bu ilerlemenin beklentisiyle kurmuş durumdalar. Çünkü baktığımızda Batı Halep'e gerçekleşen ve aynı zamanda eş zamanlı olarak hem Elbap hem Tel Rifat bölgesine gerçekleşen operasyonlarda hızlı çöküşlerin karşısında hem Suriye Milli Ordusu hem İdlib'li muhalif hareketler aşırı şekilde koordineli bir halde çok ritmik ve birbiriyle koordinasyon içerisinde ilerledi. Bu açıdan baktığımızda zaten savaşın doğası gereği düşmanınızı hazırlıksız, çökmeye yakın ya da zayıf anlarında yakalayarak gerçekleştireceğiniz harekatlarla başarıya ulaşabilirsiniz. Hem HTŞ'nin hem de SMO'nun hava saldırı birimi bu süreçte önemli bir rol oynamıştı. Rejim güçlerinin bölgelerini keşfetme ve ateş hattının gerisine sızma konusunda İHA'lar etkili bir performans sergiliyordu. Kamikaze dronlarla temas hattının ötesinde rejimin kritik unsurları da vuruluyordu. Muhalifler tam tamına 72 saatte yaklaşık olarak 25 ila 30 kilometre ilerleyerek Halep'i ele geçirmişti. Muhaliflerin kamikaze İHA saldırıları yeni değil. Hatırlarsanız 5 Ekim 2023'te Humus'ta rejimin askeri akademisine yapılan saldırıda 80 kişi ölmüştü. Diğer taraftan muhalifler sahadaki hızlı ilerlemelerini nasıl sağlamıştı? Bu açıdan keşif, gözlem ve istihbarat çalışmalarının da Suriyeli muhalifleri aslında karşılarında hangi tür bir yapı olduğunu gösterdiğini düşünmemiz gerekiyor. Bu açıdan Hanesir'e kadar inen, oradan İstriye yoluna gelen, artlarından Tel Rifat'ı aldıktan sonra Deir Hafire ve oradan Memic'in güneybatısına kadar ilerleyen Suriyeli muhaliflerin bu çöküşü beklediğini varsaymamız gerekiyor. Çünkü bu alanların hepsinde koordineli birbirleriyle ilişki içerisinde ve iletişim içerisinde ve birbirlerinin alanlarına tecavüz etmeden ilerlemeyi başardılar. Yani Suriye rejimine ait ordunun içine bulunmuş olduğu yozlaşma ve çökkünlük halinin muhtemelen Suriyeli muhalifler tarafından iyi bilindiğini varsaymamız gerekiyor. Yani biz şaşırsak bile burada uzaktan izleyenler şaşırsa bile Suriyeli muhalifler bu operasyonların muhasebesini iyi yapmış gözüküyor. Rejim güçleri hızla geri çekilirken terör örgütü PKK-YPG'den destek istedi. Bu durum örgütün alan hakimiyetini genişletme açısından işine yarayacaktı. Rejim terk ettiği alanları terör örgütüne devretmeye başladı. İşte tam da bu noktada Tel Rifat'la Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru kurulması planlandı. Tel Rifat demişken, PKK'lı YPG'li teröristler burayı 2016'da ele geçirmişti. Rusya'nın hava desteği bu süreçte önemli bir rol oynamıştı. Afrin'e açılan bir kapı Tel Rifat. Münbiç'e bağlanan koridor da buradan geçiyor. Örgüt buradan düzenli olarak Türkiye ve Suriye Milli Ordusu noktalarına saldırılar yapıyordu. Tel Rifat'ta güç birikimi yapan örgüt yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Afrin'i bir gün ele geçirme hayaliyle yaşıyordu. Mevcut süreçteki terör koridoru planına dönelim. Fırat'ın doğusundan çok sayıda terörist Halep bölgesine gelirken örgüte ait ağır silahlar da bölgeye sevk edilmeye başlandı. Ancak Suriye Milli Ordusu terör örgütünün bu planına darbe vuran bir hamlede bulundu. Özgürlük Şafağı operasyonunu başlatan SMO hızla sahaya indi. Rakka-Halep arasındaki yol kesildi. Böylece örgütün terör koridoru engellenmiş oldu. Artık askeri olarak ne Türkiye'nin ne Afrin, Azez ve Mare'nin ve Elbap'ın terör örgütünün tehdidi altında olmadığını söyleyebiliriz. Diğer bir askeri sonuç ise Kuveyris Havalimanı'nı ele geçirilmesiyle beraber Membiç'ten Afrin'e kadar uzanan bir hattı tamamlamak isteyen terör örgütünün terör koridoru projesinin artık tam anlamıyla Fırat'ın batısı için çökmüş olduğu gerçeğidir. Bildiğiniz üzere rejim birlikleri çekilirken bu alanları olduğu gibi terör örgütüne bırakmış, Suriye Milli Ordusu'nun Elbap'tan başlatmış olduğu ve Tadif üzerinden inen operasyonuyla hem Kuveys hem Deir Hafir hem Nasan bölgeleri ele geçirilmiş ve böylece YPG PKK'lı teröristler tekrar Doğu kanadına itilmiş ve böylece batıya ulaşma ümitleri tam anlamıyla sonlandırılmıştır. Bu açıdan baktığımızda tüm bu sonuçlar Türkiye'ye ilerleyen zamanlarda hem Membice hem Membiç üzerinden Tişrin bölgesine operasyonel bir rahatlık sağlamaktadır. Bu Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek olan bir altyapı sunmaktadır.
Daha sonra SMO Kuveyris askeri havaalanını ele geçirdi. Ayrıca örgütün Tel Rifat Münbiç lojistik hattı da kesintiye uğradı. Tel Rifat ve çevresindeki büyük bir alanda kontrol altına alınarak terör örgütü bölgeden temizlendi. Burada Türkiye'nin rolüne de parmak basmak gerek. Tel Rifat'taki terör hareketliliği aylardır izleniyordu. Zaten Suriye kuzeyinde örgütün tüm hareketliliğinin hava unsurlarıyla an be an takip edildiği hepimizin malumu. Tel Rifat ve bölgesi bildiğiniz üzere 2015 yılının Eylül ayında Suriye'ye müdahil olan Rusya'nın YPG PKK terör örgütüne yardım etmesiyle beraber terör örgütünün eline geçmişti. 2018 yılının ortalarından itibaren ise bu bölgede YPG PKK terör örgütü Esed rejimiyle beraber hareket ediyordu ve bu bölgeden hem Rusya ve hem Esed rejiminin korumasında hem Afrin, Azez, Mare, Elbap gibi bölgelerdeki yerine edilmiş insanların kamplarına hem de Türkiye içerisine ve bunların dışına da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bölgedeki ateşkes gözlem noktalarına saldırılar düzenliyordu. Ortalama 20-22 kilometre derinlikte ve 8-12 kilometre farklılıklardaki genişliklere sahip bu alan PKK için hem Türkiye hem de bölgedeki yerinden edilmiş milyonlarca kişiyi tehdit eden bir üs haline gelmişti. Ve terör örgütü Tel Rifat ve çevresindeki varlığını doğudan batıya uzanan bir koçbaşı olarak kullanıyordu. Bu açıdan Tel Rifat ve çevresinin tam anlamıyla terör örgütünden temizlenmiş olması birçok açıdan bize avantaj sağlayan bir duruma işaret ediyor. 3 Aralık'ta bu metnin kaleme alındığı süreçte sağdan Münbiç'e bir operasyon yapılacağı sinyalleri geldi. Fırat Nehri'nin hemen batı yakasındaki Münbiç önemli bir geçiş noktası. Tarımsal üretim açısından verimli bir bölge. Ayrıca Türkiye sınırına yaklaşık 30-40 kilometre uzaklıkta. Yani güvenliğimiz için buranın SMO kontrolünde olması epey önemli. SMO'nun burayı kontrol altına alması durumunda terör örgütü nehrin batısından tasfiye edilmiş olacak. Membiçe operasyonun kaçınılmaz olduğunu söylemek gerekiyor. Zaten bugün itibariyle de Suriyeli muhalifler özellikle Suriye Milli Ordusu'nun Membiç bölgesine geniş konvoylar gönderdiğini ve muhtemelen bu program yayınlandığı saatlerde Membiç operasyonunun başlamış olacağını varsayabiliriz. Membiç operasyonu artık Deir Hafir, Kuveyris, Elbap'ın güneyindeki Tadif, Tel Rifat alındıktan sonra Türkiye için bir zorunluluk. Aynı zamanda Suriye Geçici Hükümeti ve Suriye Milli Ordusu'na bir zorunluluk olarak karşısına çıkıyor. Çünkü Membiç'i almak Fırat'ın doğusunda terör örgütünün sözde egemenliğine son vermek için bir sıçrama tahtası olacak. O açıdan baktığımızda muhalifler Esed rejimine karşı müzakerelerde ellerini güçlendirmek istiyorlar ve ülkenin doğusunda da söz sahibi olmak istiyorlarsa Membic'i alıp buradan daha sonra Aynel Arab'a ilerleyerek Barış Pınarı Harekat Bölgesi'yle birleşmeliler ve terör örgütünün varlığını yok etmek zorundalar. Yani bu açıdan baktığımızda artık hem Suriye muhalefeti için hem Türkiye için Membiç kaçınılmaz bir operasyon. SMO'nun burayı kontrol altına alması durumunda terör örgütü nehrin batısından tasfiye edilmiş olacak. Peki kim bu SMO ve önemi ne? Bunu öğrenmek için Suriye'de ayaklanmaların başlangıcına gidelim. Barışçıl protestolar Esad rejiminin aşırı şiddet kullanarak karşılık vermesiyle silahlı çatışmalara evrilmişti. Rejim ordusundan ayrılan subaylar da Özgür Suriye ordusunu kurdular. Çatışmaların başlangıcı itibariyle Suriye'nin büyük bir bölümünde etkindiler. Ancak yıllar geçtikçe çok parçalı yapısı ve düzenli bir biçimde hareket etmesi ilerlemesi önünde engel oldu. Ayrıca Rusya ve İran destekli milislerin Esad rejimine verdiği destek de ÖSO'nun birçok cephede güç kaybına sebebiyet verdi. Türkiye'nin 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı, ÖSO'nun yeniden güç toplamaya başladığı sürecin ayak sesleri oldu. 2017'de Zeytin Dalı Harekatı'nın hemen öncesinde ÖSO bünyesindeki çok sayıda grup Suriye Milli Ordusu altında birleşti. Türk askerleriyle sırt sırta terör örgütlerine karşı savaştılar. Geçmişe kıyasla daha düzenli bir askeri yapılanmaya sahipler diyebiliriz. Bu satırlar yazılırken HTŞ öncülüğünde Suriyeli muhalifler Hama merkeze doğru ilerliyor. Halep ele geçirildiğinde de Hama'ya çok yaklaşılmıştı. Esad rejimi de Hama'da savunma hattı oluşturmuştu. Dolayısıyla muhaliflerin bir toparlanma sürecine girmesi gerekiyordu. Çok geçmeden hazırlıklarını tamamlayarak Hama'nın kapısına dayandılar. Şehir merkezine çok yakın noktaları ele geçirebildiler. Bu video yayınlanana kadar şehri kontrol altına alabilirler. Hama'nın alınması Halep'in rejim tarafından geri ele geçirilmesi önünde bir engel olacak. Eğer muhalifler Hama'ya gerçekleştirdikleri operasyonda başarılı olurlar ve Güneyin kilidini açan bu kenti ele geçirirlerse muhtemel olarak Humus'a kadar ilerleyip
ilerleyerek Şam'ı tehdit etmeyi tercih edebilirler. Ancak burada karşımıza çok büyük bir handikap çıkıyor. Muhaliflerin ele geçirmiş oldukları yaklaşık 8.000 kilometre karelik alanın tüm hattını hem YPG'ye hem de Esed rejimine karşı tutamayacağı, nöbet hatlarını domine edip edemeyeceği söz konusu. Bu açıdan baktığımızda muhalifler doğal sınırlarına ulaştıklarını düşünüp tekrar bir hazırlık evresine girip daha sonra Humus'a yürüyebilirler. Bu da ikinci bir opsiyon olarak karşımızda. Ancak ne olursa olsun Hama'nın alınması Halep gibi sembolik bir öneme sahip ve ekonomik olarak Halep'ten sonra Hama'nın muhaliflerin eline geçmesi Esed rejiminin tam bir çöküşe götürecektir. Bunu hesapladıklarını düşündüğümüz muhaliflerin Hama'daki operasyonunun Halep'ten daha stratejik olduğunu bile söyleyebiliriz. Çünkü Hama çok büyük bir havalimanına ve bölgesi olarak Lübnan'a da etkeden bir konuma sahip. Çünkü Şam'dan gelen M5 yolu Humus ve Hama'dan geçip Halep'e ulaşıyor. Oradan Humus'a ilerlenip burası da kapatılırsa rejimin kuzeye bağlantısı önemli ölçüde kesilecek. Rusya ve rejim güçleri ise muhalefetin ilerlemesine karşılık savaş uçaklarıyla sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Peki bu saldırılara öncülük eden HTŞ kim? Adını yeniden zikredelim. Heyetut Tahrirus Şam. Yani kendi deyimleriyle Şam'ı kurtarmak isteyen bir yapılanma. Yıllardır İdlib ve çevresini kontrol ediyor. Burada bir sivil yönetimleri var. Adı ise Kurtuluş Hükümeti. İdari ve siyasi işlerden sorumlu. Aslında yıllar içerisinde çeşitli isimler değiştirdi HTŞ. Bağlı olduğu gruplardan ayrıldı. Kökeni Irak'a kadar uzanıyor. Zira hikaye mevcut HTŞ lideri Ebu Muhammed Cevlani'nin ABD işgalinde Irak'taki savaşa katılmasıyla başlıyor. Burada El-Kaide'nin Irak koluna katıldı. Çatışmalarda rol oynayan Cevlani ABD tarafından yakalanıp hapsedilmişti. Bu süreçte El-Kaide isim değişikliğiyle Irak İslam Devleti'ne dönüştü. 2010'da liderleri de Ebu Bekir el-Bağdadi oldu. Cevlani'nin salıverilmesinin ardından Bağdadi'den onay alarak ona eşlik eden bir grupla Suriye'ye gittiği belirtiliyor. 2012'de ise El-Nusra cephesini kurdu. Bağdadi de sonradan Suriye'ye geldi. DAEŞ'i kurduğunda Cevlani'den biat istedi. O ise bunu kabul etmeyip El-Kaide'ye bağlılığını açıkladı. Her iki liderin örgütleri arasında ihtilaflar ve zaman zaman çatışmalar yaşandı. Öte yandan Cevlani'nin liderliğini yaptığı hareket bu süreçte Esad rejimi ve PKK ile savaşa devam etti. El-Kaide'ye olan bağlılığı nedeniyle hem içte hem dışta çeşitli baskılar görmesi Cevlani ve ekibinin yerelleşmeye itti. 4 yıl sonra örgütten ayrıldılar. Bunda dünyadaki meşruiyetine zarar vermesi ve imaj anlamında da sıkıntı görmesi etkiliydi. El-Nusra feshedilirken Şam'ın fethi cephesi ilan edilmişti. Amaç yerel gruplarla birliktelik ve işbirliğini artırmaktı. Bir yıl sonra daha fazla grup bu kez HTŞ bünyesinde bir araya geldi. Çatı bir yapılanma diyebiliriz. Şam'ın fethi cephesi, Nurettin Zengi Hareketi ve Ceyşus Sünne gibi grupların yanı sıra Ahrarus Şam'dan ayrılanların bir araya gelmesiyle oluştu. Neredeyse 4 yıldır sıcak bir temas hattı yoktu İdlib çevresinde. 2020'de ateşkese varılmıştı. Şiddetli çatışmalara tanık olunmuyordu. Peki günümüzdeki sürece nasıl gelindi? Muhaliflerin bu kadar hızlı ilerlemesinin altında yatan bazı sebepler var. Misal Rusya'nın 2022'de başlattığı savaşla Ukrayna'ya karşı yaptığı devasa askeri yatırımlar. Buna Suriye'den çekilen savaş uçakları ve önemli askeri isimler de dahil. S-300 hava savunma sistemi bile Ukrayna'ya kaydırılmıştı. Rusların askeri varlığı azaldıkça Suriyeli muhalif gruplara da alan açılıyordu. Öte yandan 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından lider kadrosu hedef alınan bir Hizbullah görüyoruz. O tarihten bugüne kadar Suriye'deki İran milislerine yönelik İsrail saldırıları da bir hayli arttı. Tüm bunlar İran milislerinin ülkedeki varlığını da olumsuz etkiledi. Bildiğiniz üzere İran, Pakistan, Afganistan, Irak ve Lübnan'daki Şiileri Suriye'ye çekmişti. Ayrıca sürekli zayıflayan, ekonomisi zaten çöküşte olan bir Esad rejimi var. Sahada varlık gösterecek askeri personelden bir hayli yoksun. Savaştıracak unsura da sahip değil. Bunun nedeni Suriye'de Sünni çoğunluğun Esad rejimine karşı çıkması. Ülkenin yarısından fazlasını Sünni Müslümanlar oluşturuyor. Esad iktidarı ise azınlık durumundaki Nusayrilerden oluşuyor. Dolayısıyla muharebe alanında Esad asker açısından İran'ın vekillerine dayanmaktaydı. İşte tüm bunlar, muhaliflerin 4 yıl içerisinde askeri hazırlığını artırmasını ve dünyada yaşanan gelişmeleri fırsata çevirmesini sağladı. Herkesin aklını kurcalayan bir soru var. Bundan sonra ne olacak? Halep alınır alınmaz dikkatimi çeken bir detaylar zinciri gelişti. Muhalifler hiç zaman kaybetmeden Halep'te altyapı çalışmalarına başladı. Şehirde yollara asfalt döküldü. Bu işlemleri hemen yapmaları bazı ipuçları veriyor. Herhangi bir güç kaybedeceği bir yere hızla yatırım yapmak istemez. Yani alınan yerlerde bir yönetim inşa ediliyor. Bundan böyle Halep'in artık muhalefetin elinde olacağı
ve burada bir savunma gücü kurulacağı aşikar. Sağda güçlü olanın masada da güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Muhalifler kuvvetlerini toparladıkça rejim hatlarını bundan böyle daha da zorlayabilir. Bundan sonra ne olacağına dair senaryolar ise çok çeşitli. Bunların başında eğer muhalifler Hamay'ı da ele geçirip Humus'a yürür ve Şam üzerine bir baskı sağlarlarsa şunu tercih edebilirler. Müzakere etmektense sonuca askeri operasyonlarla gitmeyi. Bu bir senaryo. Zayıf da olsa hala dikkate almamız gereken bir gerçeklik. Ancak diğer taraftan muhalifler doğal sınırlarına ulaştıklarını düşünüp Türkiye'nin aracılığıyla Rusya ile pazarlık ederek İran'ı Suriye'den çıkarıp rejimi değişime zorlayabilirler. Bu ise ikinci senaryo. Peki Trump dönemiyle beraber ki eğer Trump dönemine kadar bu süreç sarkarsa karşımıza nasıl bir tablo çıkacak? Muhtemelen Trump Suriye'deki politikasına diğer savunma politikaları gibi parayı veren düdüğü çalar üzerine kuracak ve YPG için artık daha fazla para harcamak istemeyecek. Bu sonuçları düşündüğümüzde Türkiye'nin hem güneyde hem de doğuda elinin güçlenebileceğini varsayabiliriz. Diğer taraftan Rusya'ya karşı muhaliflerin Halep operasyonu sırasında yapmış oldukları açıklamalar bizim Rusya ile sorunumuz yok. Rusya'nın Suriye'deki haklarını koruyabiliriz ve geleceğin Suriye'sini beraber inşa edebiliriz çağrıları muhaliflerin Rusya ile müzakerelere açık olduğunu gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda muhalifler diplomatik alanda ilerleyen süreçte Türkiye ile beraber yanlarında Rusya'yı da alarak belki Amerika'nın kuracağı farklı bir politikaya karşı tavır geliştirebilirler. Yani Suriye'de senaryolar artık çok çeşitli ve tahmin edilmesi güç bir zamana giriyoruz. Alınan bölgelerde daha fazla sivil altyapı kurulacak ve savunma hattı inşa edilecek. Ki gelecekteki rejim ve İran milislerinin saldırılarına karşı buralar korunabilsin. Böylece Suriyeliler vatanlarına dönebilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önemli. Güney sınırlarımızı Akdeniz'den İran'a kadar bir güvenlik kuşağıyla terör örgütlerinin tehditlerinden arındırma projemizi adım adım sonuçlandıracağız diyordu. Yani bu Fırat'ın batısındaki Münbiç ve doğusu dahil olmak üzere Suriye kuzeyinin terör örgütünden temizleneceği anlamına geliyor. Belki bugün olmasa da yakın gelecekte kuzeydeki şeride yönelik terörü arındırma operasyonu kaçınılmaz olacaktır.